Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hoş gelen başka bir şey daha var ki o da yaz. Yani belki tam hayal ettiğimiz gibi bir yaz olmayabilir ama sonuçta havaların ısınması, hafif böyle daha şortlar, etekler, atletler falan giyinmeye başlamış. Hafif şöyle güneşten çakma yakışlar falan başladı benim için yani en azından. Ben yazın ilk güneşini çok seviyorum. Bugün de sizlere tüm yaz boyunca kullandığım markalar dışında kullandığım ürünlerle alakalı birkaç bilgi vereceğim. Nasıl güneşleniyorum, ne sürüyorum, güneş öncesi, sonrası, saç bakımı ile ilgili birkaç tane tiyolu içerik vereceğim sadece sizlere. Şöyle başlayalım. Hemen şu yan tarafa benim eski halim gelsin değil mi Başaklı? Yıllar boyunca inanılmaz güneşlendim. Ama yani öyle böyle bir şey değil. Tabii o zamanlarda yani ben şimdi düşündüğümde çözmeye çalışıyorum kendimi. Yandığım zaman iyi göründüğümü, yandığım zaman güzel olduğumu düşünüyordum. Şimdi baktığım zaman çok manasız geliyor. Belki de bundan 15 sene sonra bu ne biçim saç rengiymiş diyebilirim yani. Ama şu anda bence bu okey. Ama o zaman da o okeydi yani. Ama şunu bilmiyordum ki ya da söylenenlere çok fazla kulak asmıyordum ki güneş gerçekten cildimize çok ağır hasarlar veriyor. Cildi yaşlandırıyor, kolajen sentezinin tetiklenmesinde olumsuz yönde çok fazla etkisi var. Ya şimdi ben gerçekten güneşlenmeyi çok seven birisi de bunu söylediğim zaman falan yapacaktır. Ama gerçekten zararlı. Yıllar sonra bunun bedelini çıkan lekelerimizle ödüyoruz. Ödeyeceğiz. Yaptık zamanında. Ödeme vakti ise ödüyoruz yani. Şimdi gelelim ben nasıl güneşlenme, bana diyorlar ki işte tenin rengini mi açtırdın? Sen nasıl bu kadar açık mıydın? Ben eskiden ne yapıyordum biliyor musun? Kendi kendime sinirim bozuluyor. Bir kere zaten Nisan ayından başlayarak Eylül ayının sonuna kadar Mars'ı gibi bulduğum her güneşe yatıyordum. Sonra Aralık gibi tenimin rengi açılmaya başladığı zaman böyle bir 3-5 gün tatilde Dubai'ye gidip oradaki 27-28 derece güneşten faydalanıp orada da yanıyordum. O da Mart'a kadar idare ediyordu. Yani siz beni sürekli koyu renkli görüyordunuz. Bazen zift renginde, bazen daha bronz ama bir şekilde hep bronz görüyordunuz. Şimdi çocuklar olduktan sonra güneşe çıkmaya vakit olmamıştı. Yani emzirmesi, işte onunla ilgilenmesi falan derken baktım ki artık güneşlenemiyorum ve kendimi böyle de iyi hissediyorum. Çünkü başka bir şeyle meşgulüm aslında. Başka bir meşgalem var. Sonra hatta daha açık, böyle hafif tatlı bir bronzluk edinmenin, hafif pembe yanaklarıyla onu desteklemenin daha bana iyi geldiğini, tenime de iyi geldiğini düşününce bu sefer başladım faktörler. 50 faktör, 100 faktör olsa 200 faktör süreceğim. Çünkü ben biliyorsunuz çocuklarla beraber çok fazla havuzda, denizde zaman geçiriyorum. Kimi zaman uzun kollu scuba mayolar giyiyorum fazla yanmamak için. Kimi zaman işte tişörtlerle daha çok giriyorum. Ve çünkü bir süre sonra sürdüğümüz koruyucu kremler de suda etkisini yitirdiği için ister istemez yanıyorum ve benim yanmam o kadar kolay ki inanamazsınız. Buğday tenli olduğum için faktörsüz bir baby oil sürdüğüm zaman bana 45 dakika sonra ben zaten renk almış oluyorum çok rahatlıkla. O yüzden inanılmaz korunuyorum ve böyle kalabilen tatlı bir kahverengi de kalmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bunun için kullandığım bazı teknikler ve bazı ürünler var. Bir kere ilk güneşe çıkarken ama bakın bunu lütfen şuraya yazalım. Buğday tenliyseniz yani benim gibi buğday tenliyseniz yapın. Onun haricinde cayır dersiniz. Güneşe ilk çıkarken tatlı bir pembelik olması için böyle avokado yağı olabilir. Ne bileyim Hindistan cevizi yağı olabilir. Mesela baby oil ben çok severim yıllardır. Hem o böyle yumuşak böyle dokusunu seviyorum hem de tatlı bir pembelik veriyor. Sonrasında da yavaş yavaş artık daha fazla yanmamak için o pembeliğin üzerine faktörlü kremlerden faydalanıyorum. Faktör. Burada bir tane 20 var ama vücuduma şey getirmemişim galiba. Vücuduma da 50 sürüyorum. Burada 20 faktör var. Mesela bacaklarımıza falan bunu kullanabiliriz. Ama bu vücudumuza sürdüğümüz 50 faktörlü kremler hep böyle yoğurt gibi yapıyor ya. O yüzden yüksek faktörlü yağları daha çok tercih ediyorum. Hem nemlenmesi açısından da. Bu bütün yaz böyle devam ediyor. Kollarıma, sırtıma, buralarım Arap gibi olduğu için hep oraları hep böyle 50-100 anneciğim sürer misin, ablacığım sürer misin, oğlum sürer misin diye bütün vücuduma sürdürüyorum. Vücutta çok büyük bir sıkıntı yok zaten biliyorsunuz. Yani vücudumuz zaten bir şekilde hareket halindeyken yanıyor. Önemli olan yüzümüzü nasıl yaktığımız. Burada durmamız gerekiyor. Yüzümüzü şöyle, yani ben şöyle yakıyorum yüzümü. Bir kere göz altlarımı ve göz çevremi mutlaka güneşten korumak için bir stick ediniyorum. Mesela Kiko'nun şöyle bir stickini almışım. Bu stick. Bunu göz altımın tam bittiği noktada ama böyle değil yani. Şu göz altımın şu bittiği noktada hani concealer'ı sürdüğünüz noktasına kadar burasını sürüyorum. Sonra kaz ayaklarım ve göz kapağımın üzerine bunu böyle iyice yayıyorum. Bir kere bunu yapıyorum. Sonra aynı stick mesela bu birazcık bir hafif beyazlatanı. Bu Shiseido'nun bak bu da artı. Bu koltuk altı rolonu gibidir. Bakın şöyle. Bu da efsane bir şey ve bu şeffaf. Yani sürdüğün zaman hiçbir şey belli olmuyor ve 50 koruma bu dünya iyisi bir şey. Bıyık üstüme sürüyorum.
çeneme sürüyorum. Çok hafif de şu alnımın ortasına doğru pigment olan yerlere sürüyorum. Mesela benim şurada inanılmaz bir lekem var. Bir de bıyığımın buramda bir lekem var. Bir de şuramda bir lekem var. Yani istiyorsan 550 faktör sür. O çıkacağı varsa çıkıyor yani. Ona kimse hiçbir şey yapamıyor. O yüzden ne yapacaksınız? Takılmayacaksınız. Çıkan çıkacak yani. Çünkü bir şekilde engel olunamıyor. Yani o anda olmuyorsun. Sabah kahvaltıya gittiğin yerde bir yerde güneş vuruyor. Orada bile çıkabiliyor leke. Daha çok o lekelerimin oralara mesela sürüyorum. Şu alnımın oraya ve göz altıma ve şeyine sürüyorum. Sonra bu videolarda kaçıncı kez geçti bilmiyorum. Bu 50 faktörlü benim şu andaki programlarımda, şu andaki yüzümde, efendim söyleyeyim televizyonda, suratıma sürdüğüm tek bir şey. Ama bu arada bunu güneşlenirken de sürebiliyoruz. Kendisi 50 faktörlü ve aynı zamanda eğer böyle canınızı sıkan lekeleriniz varsa onlarda da çok çok etkili oluyor. Bak mesela bak. Hele ki elle sürüldüğü zaman bak şimdi. Mesela ben özellikle çünkü güneşten korunurken renkli bir şey, koruma faktörlü renkli bir şey sürdüğünüzde inanın bana çok daha iyi korunuyorsunuz. Yani ben onun gücüne daha çok inanıyorum. Bu gerçekten dehşet bir şey. Bunun gibi Ave'nin mesela 50 korumalı yine veya Vichy'nin 50 korumalı yine fondöten gibi böyle hem kapatıcılı hem de 50 korumalı kremleri var. Onları sürdükten sonra da geriye neresi kaldı diyeceksiniz. Sadece yanak bölgem kaldı farkındaysanız. Oraya da yüze uygun işte ne bileyim 15-20 faktörlü böyle birazcık daha oranın yanmasına izin veriyorum ki renk alsın diye. Bu arada da bu çirkin gözlük kullanıyorum. Aslında çirkin değil. Yani ben bunları işte şeyden en son Beyoğlu pasajından mı almıştık galiba? Beyoğlu pasajından 20 TL ve bilemedin 25 TL aldım. Bu gözlükleri çok seviyorum ama bu gözlükleri böyle takıldığı zaman seviyorum ama tabii ki güneşlenirken böyle takmıyoruz. Bazı gözlüklerin eğer gerçekten cam koruması yoksa takmanızın hiçbir manası yok. Lütfen koruması olup olmadığına da dikkat edin. O yüzden ben mutlaka alttan bir göz altıma sürüyorum. Hem göz altımın kırışmaması için hem de orada böyle tatlı bir beyazlık kalması için. Şu şekilde az önce sürdüğüm concealer'a gelecek şekilde gözlüğümü takıyorum. Ama şimdi güneş tepeden geliyor. Eğer ben bu şekilde durursam gözlük alta yansıyacak ve burama kadar yanmayacak. Dolayısıyla şöyle yatman lazım. Yani güneşi tam tepeden alarak yattığınızda sonrasında gözlüğünüzü çıkardığınızda şurasında böyle minik bir beyazlık oluyor. Asla çizgi olmuyor ama arada bir oynatın ki şu ortadaki gözlük şeysi şurada iz yapmasın. Yani meşakkatli. Ben mesela ablam falan bazen yanmak istediğinde yat diyorum senin yüzünü çok güzel yakacağım diye 10 dakika sonra pes ediyor. Keza Başak öyle. Niye yanmıyorum diyor çünkü yatmıyor. Birazcık emek istiyor böyle tatlı bir bronzluk yakalamak istiyorsanız. Bu arada saç içinde mesela denize girdin çıktın havuza resmen ben bu sefer bone falan takmayı düşünüyorum havuza girerken. Çünkü saçlarım havuzda hamur gibi oluyor. Bir çıkıyorum resmen pişmaniye ya. Böyle şey alıyor, dökülüyor, kuruyor. Boyam mahvoluyor zaten akıyor o ayrı bir tarafa ve çok kötü geliyor. Bu sene bone takıyorum. Kesin karar verdim. Havuzdan çıktıktan sonra deniz bir miktar daha iyi. Denizden çıktıktan sonra önce durusuyla bir duruluyorum. Sonra bir yağ sürüyorum. Havuzdan çıktıktan sonra sonrası için güneşten korunması. Çünkü güneş de çatır çutur yapıyor. Nüks'ün böyle bir tane saç yağı var. Bunu kullanabilirsiniz. Bir alternatif. Veyahut da ben saçıma bakım muamelesi yaparcasına maskeler kullanıyorum. Mesela diyelim ki Kerastas'ın maskesi olabilir. Veya daha hani uygun bir şey olsun diyorsunuz. Elsev'in böyle durulanmayan kremler vardır ya. Saçımı duruladıktan sonra güzelce tarıyorum. Sonra bütün saçıma sanki maske yapıyormuşum gibi bu kremlerden sürüyorum. Hop topluyorum. Güneşin altında rahatlıkla o zaman kalabiliyor. Sonrasında tabii ki havuza denize girmeden önce duruluyoruz. Havuzlara, denizlere duş almadan girmiyoruz. Peki bir de sonrasında bu son keşfim Beyo'nun çok güzel bir güneş sonrası kremi var. Bak böyle güzel dehşet bir şey olamaz. Sadece şikayetçiyim biraz küçük yapmışlar. Benim metrekare biraz geniş olduğu için daha fazlasına ihtiyacımız var. Bol bol sürebilmek için. Propolisle hambal içeren, mineral çinko içeren çok güzel bir nemlendirici. Benim cildim zaten kuru. Güneşle de yan yana geldiğimiz zaman çatır çutur ses geliyor resmen bazen. Bilmiyorum sizin de öyle mi? Bazı şeyler için avantaj, bazı şeyler için de aslında kuru ciltli olmak tabii ki dezavantaj. O yüzden iyi nemlendirmek gerekiyor. İyi nemlendirici deyince hemen de aklımıza tabii ki Hindistan cevizi yağı geliyor. Sürmeye üşenmeyenler için üşeniyorum. Çok da güzel bir nemlendirici oluyor. Bu arada da bazen artık belli bir yerden sonra 1-2 ay artık güneşin altında kaldıktan sonra ki yani güneşlenme sürelerim benim neredeyse hiç yok gibi artık bir bronzluk alıyor. Böyle bir kahverengilik alıyor ve yanağımızda hiç pembeleşme kalmıyor. Yani o ilk yandığımızdaki pembelik hiçbir zaman kalmıyor. O zaman benim hemen yanımda gerçi şimdi kız arkadaşlarım diyecek ki Çağla bu değil. Evet bu değil. Hepsi ve herkes sürer çünkü onu. Rihanna'nın bir tane MAC allığı vardır turuncu. Çok eski bir serisi yani 10 yıllık belki bir seri.
serisi. Ben onu şeyde çıkartırım plajda. Bütün kızlar böyle hemen yanaklarımıza ondan böyle pembiş pembiş süreriz ama şu an Çeşme'de kaldı o. Ama ona muadil başka bir şey göstereyim. Ben böyle toz değil, daha çok krem aldık. Çünkü yağ sürdüm, kapatıcı şey sürdüm, faktörlü krem sürdüm. Onun üzerine böyle makyaj hissini hiç sevmiyorum. Minicik böyle krem aldıklardan şöyle yanaklarınızı pembelik yapabilirsiniz. Ben mesela plajda bile sürekli o yanaklarımı pembe ve böyle canlı görmeyi çok seviyorum. Benden bu kadar. Gene bir araba dolusu konuştum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.